Merhaba arkadaşlar. Nebula Game kanalından hepinize selamlar. Bugün simülasyon dünyasının eskimeyen efsanesi Euro Truck Simulator 2 için hazırladığım en kapsamlı rehberle karşınızdayım. Bu video yıllardır direksiyon sallayan ustaların bilgilerini tazeleyeceği ama en önemlisi bu dünyaya yeni adım atan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ve her yaştan simülasyon severin A'dan Z'ye bu oyun nasıl oynanır sorusuna cevap bulacağı bir rehber olacak. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde ETS2 ile ilgili internette başka hiçbir kaynak aratmanıza gerek kalmayacak. İlk kontağı çevirdiğimiz andan başlayarak çekici, dorse ve garaj alımından beceri puanlarınızı en verimli nasıl dağıtacağınıza, koltuk ve ayna ayarlarından modifiye seçeneklerine ve hatta Türkçe navigasyon detaylarına kadar her şeyi sıfırdan anlatıyorum. Videonun sonuna geldiğinizde sanki yıllardır bu yollardaymışsınız gibi oyuna tamamen hakim olacaksınız. Elbette benim atladığım veya sizin eklemek istediğiniz ipuçları olursa lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Hem bilgilerimizi pekiştirelim hem de yeni başlayan dostlarımıza hep birlikte yol gösterelim. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmayalım ve Euro Truck Simulator 2 rehber videomuza hızlıca geçelim. İlk olarak çekiciyi çalıştırmadan başlıyoruz. E harfine basarak çalıştırıyor, sonra E harfine basarak stop edebiliyoruz. Aynı zamanda klavye ve gamepad'lerde gaz tuşuna bastığınızda da çalıştırabilirsiniz. L harfini bir kez basınca park lambaları, tekrar basarsanız kısa farlar, K harfi ise uzun farları yakar. Uzun farları kapatıp sadece kısalar yanıkken J harfine basılı tuttuğunuz sürece selektör yapar. Eğer aracınıza bir tepe lambası taktıysanız onu da O harfiyle açıp kapatabilirsiniz. Çekicinizin dörtlülerini açıp kapatmayı ise F harfiyle yapabilirsiniz. Aracımızda iki tane korna var. Bir tanesi H harfiyle çalışıyor. Bu normal kornamız. Diğeri ise çekicinin üst kısmına taktığım havalı korna. Bunu da N harfiyle çalıyoruz. Kornanın adı da Arap kornası olarak geçiyor. Dinleyelim. Şimdi klavyeden bir tuşuna basıp kabin iç kamerasına geçiyorum. Yağışlı havada sileceklerinizi kullanmanız gerekecektir. Bunun için P harfini bir kere bastığınızda çalışır, tekrar bastığınızda hızlanır. 3 kez bastığınızda daha hızlı olur, 4 kez bastığınızda kapanır. Kabin içerisinde ise sağa sola bakma işini mouse ile yapıyoruz. Şimdi aracımızla hareket edelim. Bir miktar hareketlendikten sonra hız sabitleyiciyi açacağım. Çekici ile seyir halindeyken gaz vermeyi bırakıp C harfine basarsanız hız sabitleyici devreye girer. Kaç kilometre hızla giderken bastıysanız aracınızın hızı oraya sabitledi. Sol taraftaki kilometre kadranına da bakın. Ben açtığımda yeşil renkli bir simge ile bunu gösterir. Hız sabitleyiciyi açtığınızda gaza veya frene tekrar basmanız durumunda devreden çıkar. El frenini space tuşuyla yönetiyoruz. Hem çekmek hem de bırakmak için aynı tuşu kullanmanız yeterli. Arkadaşlar hiç vitesle uğraşmadan gaza basınca aracım ileri gitsin, frene basınca dursun, tekrar frene basınca geri gitsin istiyorsanız bunun için oyun menüsüne girip sırasıyla sistem, seçenekler, oynanış kısmına geliyorsunuz. Buradan şanzıman bölümüne bakıyorsunuz. Basit otomatik yazması gerekiyor. Bu şekilde olduğunda sadece gaz ve fren ile aracınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer bir direksiyon setiniz ve vitesiniz varsa ben daha gerçekçi, daha profesyonel kullanmak istiyorum diyorsanız ETS2 için en iyi vites ayarları nasıl yapılır? Bununla ilgili ürettiğimiz videoya bakabilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakacağım. Evet, F1 tuşu ile devam edelim. Arkadaşlar bu ekranda görmüş olduğunuz gibi aldığınız işin detaylarını, hasar durumunu ve bulunduğunuz ülkeye ait yerel mevzuatı yani kaç kilometre hızla gidileceği gibi bilgiler yer alıyor. Alt kısımda fotoğraf modu var. Burayı kullanarak çeşitli açılardan güzel görseller çıkartabilirsiniz. F2 tuşuna basarak sağ ve sol aynaları açıp kapatabilir. F3 tuşuna basarak da sol taraftaki kilometre kadranı ve sağ taraftaki navigasyonu açıp kapatabilirsiniz. Şimdi F4 tuşuna bakalım. Burada koltuk, ayna ve far ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Koltuk ayarlarına girelim. Bu bölümü siz kendiniz kurcalayıp kendinize özel bir ayar yapın.
ileri geri sağ ve sol olarak konumlandırma yapabilirsiniz. Biraz kurcaladıkça nasıl çalıştığını zaten anlarsınız. Koltuk ayarlarınızı yaptıktan sonra koltuk ayarlarınıza göre ayna ayarlarınızı yapmanız gerekir. Yine her bir ayna için burada ileri geri sağ ve sol olmak üzere ince ayar yapabilirsiniz. Bu arada bunları bir kez ayarlamanız yeterli. Sonrasında ayarlarınız sabit kalır ve her oyunda aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bu yaptığımız her bir ayar ile amacımız en gerçekçi hissiyatı ve sürüş keyfini yaratmaktır. Buradaki üçüncü ayar ise aydınlatma seçeneklerine yönelik. Videonun başında söylediğim kısa yollarıyla açıp kapatabileceğiniz gibi buradan da yapabilirsiniz. Tek farklı olan gösterge paneli ışığıdır. Buranın ayarlarında ise ışığın canlılığını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi sağdaki navigasyona bakalım. Burada F5 tuşuna üst üste basarak haritamızı istediğimiz boyutlarda görebiliyoruz. F6 tuşu ile devam ediyoruz. Burası çeşitli widgetların aktif edildiği ve kapatıldığı alandır. Detaylı bir anlatıma gerek yok. Burası gayet açık. Zaten mesela navigasyonu görmek istemiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Buranın en güzel yanı her seferinde aynı işlemi yapmaya gerek kalmadan kolay yoldan çözüm sunmasıdır. Örneğin yolcu tarafındaki ayna seçeneğini sadece dış mekanda olarak işaretlerseniz aracı dış görünümü aldığınızda yolcu tarafında yer alan sağ ayna otomatik açılır. İç görünümü aldığınızda otomatik kapanır. Sıra FIDE tuşumuz var. Belki de en çok kullandığımız tuş. Burası aracılığıyla servise götür seçeneğini kullanıp aracımızı en yakın servise çekebiliyoruz. Şimdi servise geldik. Enter tuşuna basıp servis işlemine başlayacağız. En üstteki servise tıklıyoruz. İsterseniz tüm arızalı parçaları tamir edebilir, isterseniz tamamını değiştirebilirsiniz. Ben hepsini değiştir diyorum. Sonra da onayla düğmesine basıyorum. Sırada çekici yapılandırıcı kısmı var. Sırayla iç kısma bakalım. İlk sırada kabin kısmı var. Buradan aracınıza uygun kabin seçimi yapılıyor. İkinci sırada şasi seçeceğiniz alan var. Eğer oyunda yeniyseniz genel kullanım için bir şeyler arıyorsanız ve her yola gelsin istiyorsanız 6x4 olanı tercih edebilirsiniz. Üçüncü kısımdayız. Buradan motor seçimi yapıyoruz. Arkadaşlar bu kadar detaya girmeyecektim ama bir dipnot olsun diye sizlere açıklamak istiyorum. Bakın burada son iki çekici motoruna iyi bakın. Bunlardan bir tanesinde 1450 devir, bir tanesinde 1200 devir yazıyor. Oradaki 1450 devir daha güçlü anlamına gelmiyor. Kısaca açıklayayım. 1450 rakamının yüksek olması motorun daha güçlü olduğunu değil, o gücü verebilmek için daha çok zorlanması gerektiğini gösterir. 780'lik motor ise aynı gücü çok daha düşük devirde motoru hiç yormadan tereyağından kıl çeker gibi verir. Özetle yüksek devir motorun bağırmasıdır, düşük devir ise gücüdür. 1450'de zorlanan değil, 1200'de işi bitiren motor her zaman daha üstündür. Bu nedenden dolayı en güçlüsü son sıradaki 780 beygir olandır. Şanzıman ile devam ediyoruz. Burada fazla detaya girmeyeceğim, zaten en iyisi belli. Son sıradaki şanzımanı seçip tercih edebilirsiniz. Boya kısmına geçtik. Burada aracınızın kabini için dilediğiniz rengi bulabilirsiniz. Ayrıca çeşitli kabin kaplamaları da var. Bu konuda Steam platformunu ziyaret edebilirsiniz. Hazır satılan kabin kaplamaları da mevcut. Yalnız ben burası için bir ek bilgi paylaşayım. Bakın benim çekicimin dışı parlıyor. Yansımalar falan gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ben bunun için Metallic Paint Jobs Pack diye bir içerik paketi aldım. Üzerinden çok zaman geçti çünkü hatırlamaya çalıştım. Yani bu parlak boyanın sebebi ek boya paketidir. Bilginiz olsun. Neyse devam edelim. Aksesuarlar kısmındayız. Bu bölümde çekicinizin üzerinde değişiklik yapılabilecek neresi varsa orada bir nokta gözükür. Siz o noktaya tıkladığınızda takılabilecek hangi parçalar varsa karşınıza gelir. Eğer ek bir aksesuar paketi falan alırsanız o paketin içeriği de yine aynı yere tanımlanır arkadaşlar. İç mekan kısmından direksiyon türlerini değiştirebilir. Hatta Birleşik Krallık yollarına uyumlu olması için direksiyonu sağ tarafa buradan alabilirsiniz. Burayı da geçelim. Son olarak kabin içi aksesuar bölümündeyiz. Bu kısım sizin için en çok vakit harcayacağınız kısımdır. Ben bunun üzerinde fazla durmayacağım. Kabin içini dilediğiniz gibi özelleştirerek kendinize has bir tarz oluşturabilirsiniz. Yalnız şu detaylardan da kısaca bahsedeyim. Kabin içi eşyaların her biri sizde açık olmayabilir. Çünkü ben onları farklı yerlerden temin ettim. Mesela Michelin lastik paketi aldığınızda konsolda gördüğünüz Michelin bebekleri gelir. Mavi renk hologram tırı ETS2 kış etkinliğiydi yanlış hatırlamıyorsam. Oraya katılmış, tamamlamıştım, öyle aldım. Bunun gibi
Daha niceleri var, kupalar, battaniyeler gibi. Siz buraları kurcalar çözersiniz zaten. Soracağınız bir şey olursa yorumlardan yazın, yardımcı olurum. Oyun menüsünü açalım. Navigasyon kısmından dünya haritasına tıklayalım. Bu şekilde tüm ETS2 haritası karşımıza geliyor. Mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak harita üzerinde gezinebiliyorsunuz. Tekrar oyun menüsüne giriyoruz. Şimdi de garaj satın alma nasıl yapılıyor ona bakalım. Hizmetler menüsü içinde garaj satın alımı seçeneğine basalım. Karşımıza bir harita geliyor. Gri renkli garajlar satın alınabilir olanlar, yeşil renkli garajlar ise satın aldıklarınız olarak gözükür. Örnek bir satın alma işlemi yapalım. Boda'daki garaja tıkladım. Büyük olarak tercih ettim ve satın al düğmesine bastım. Şimdi buraya bir çekici satın alalım. Çekici galerisine giriyorum. Buradan aktif galeriyi görüp tıklıyorum. Çevrim içi olarak satın ala basıyorum. Bir tane çekici seçip satın al düğmesine basıyorum. Sonra bana hangi garaja koymak istediğimi soruyor. Bodo garajımı seçiyorum. Sonra da bir alan seçiyorum ve tamam diyorum. Araç satın alma işlemi tamam. Şimdi dorse alalım. Dorse alımı menüsüne girdim. Dorsemi seçip satın al diyorum. Onu da aynı garajı gönderiyorum. Bodo'daki garajımıza gidiyoruz. Bunun için garaj yöneticisinden Bodo garajını seçip üzerine tıkladığımızda solda açılan pencereden git seçeneğine basınca hızlı yolculuk ile bizi garajımıza gönderiyor. Şimdi ne yapacağız? Mevcut çekicimizi garaja bırakıp sahibi olduğumuz diğer çekiciyi kullanmaya başlayacağız. Bunun için şirket kısmından çekici yöneticisine giriş yaptım. Sonra çekicimi listeden seçiyorum. Sol tarafta menü açıldı. Bakın buradaki seçeneklere göre bir çekicinizi başka bir garaja gönderebilir ya da satabilirsiniz de. Ben sür seçeneğine bastım. Mevcut aracımı bu garaja bırakacak ve diğerini kullanmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi artık farklı bir çekicideyiz. Şimdi ne yapalım? Daha önce bu garaja gönderdiğimiz şahsi dorsemizi kullanalım. Onu nasıl yapıyoruz? Menüyü açalım. Şirket, dorse yöneticisi şeklinde ilerleyelim. Şimdi listeden yeni dorsemizi buluyoruz. Üzerine tıklıyoruz. Yine açılan seçeneklere göre dorsenizi başka bir garaja göndermek veya satmak istiyorsanız bu yöntemle ilerlemeniz gerekiyor. Biz kullan seçeneğine basalım. Bakın çoğu kişinin burada belki kafası karışıyordur. Dorseyi sağınızda solunuzda aramayın. Haritaya bakın nerede olduğunu görürsünüz. Bizim dorsemiz nerede? Bodo şehrinde. Hatırlarsanız dorsemizi aldık. Bodo şehrindeki garaja gönderdik. Peki biz neredeyiz? Münih şehrindeyiz. Burada navigasyonla dorsemizin bulunduğu konumu ve kullanmaya hazır olduğunu bize gösteriyor. Ne yapabiliriz? Hızlı yolculuk ile Bodo şehrine geçebiliriz. Bakın ışınlanır ışınlanmaz direkt dorsemizi taktı. Dorseyi bırakmak isterseniz yine daha önce gösterdiğim sat, gönder, kullan seçeneklerin olduğu yerde park et diye seçenek var. Ona basarak dorsenizi bırakabilirsiniz. Ayrıca çekicinizden dorseyi ayırmak ve sonra yine bağlamak isterseniz klavyeden T tuşuna basabilirsiniz. F7'ye basıyorum, servise götür diyorum. En yakın servise gidiyorum. Arkadaşlar, serviste bu sefer dorsemizi yapılandıracağız. Kendinize özel farklı renk ve özellikle dorse yapmak isteyebilirsiniz ki işin en zevkli kısımlarından biri bu. En azından burası hakkında da bilgi vermiş olayım. Dorse yapılandırıcıya girelim. Bağlantı tipi kısmında nasıl bir dorse kullanacağınızı seçebilirsiniz. Burası ile ilgili bilmeniz gereken bir ek bilgi vereyim. En alttaki dorse tipi yani HCT yazan dorse her ülkede kullanılmıyor. Mesela bu dorseyi Finlandiya'da garaj alıp oraya koyabilir ve orada yük götürebilirsiniz ama Almanya'da bu dorseyi kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben bildiğim kadarını söyleyeyim. Yeni bir düzenleme geldi mi bilmiyorum ama bu dorse Finlandiya'da tam erişimli kullanılabiliyor. İsveç'te belli güzergahlarda, Norveç'te ise Oslo ve çevresinde izin veriliyor. Diğer seçeneğe bakalım. Karoser kısmındayız. Dorsenizin dış gövde tipini seçtiğiniz bir alandır burası. Bir nevi oyunda hangi tür yükleri taşıyabileceğinizi belirler. Şasi kısmındayız. Burada dorsenizin dingil sayısı ve aks yapısı belirlenmiş oluyor. Taşıyabileceğiniz maksimum yük ağırlığı ve aracın virajlardaki dönüş rahatlığını belirlemiş oluyorsunuz. Boya kısmında ise ister dorsenizin rengini değiştirebilir, isterseniz hazır kaplamalardan giydirme yapabilirsiniz. Yine bu bölümle ilgili bir bonus bilgi paylaşayım. Diyelim ki buradaki renkler ve kaplamalar hoşunuza gitmedi. Kendinize özel bir dorse tasarlamak istiyorsunuz. Kendi markanız, kendi adınız ve görsellerinizle işte bunun için kanalımızda daha önce ürettiğimiz bir video var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım.
Mesela bir takipçimiz bu videoyu izleyerek bir tane güzel tasarım yapmış kendine. Onu da sizlerle paylaşayım. Siz de bu ve bunun gibi tasarımları, kaplamaları kolayca yapabilirsiniz. Şimdi de harita üzerinden bir şeyler göstereyim. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bakın harita üzerinde bir yere mouse ile tıkladığınızda direkt oraya navigasyon sizi yönlendirir. İşaretlediğim yerde hem keşfedilmesi gereken bir yer var, hem benzinlik hem de dinlenme tesisi var. Üçünden de kısaca söz edeyim. Şimdi oraya doğru yol alırken bir yandan da hatırlatmalarımı yapayım. Biliyorsunuz bu kanalda tamamen faydalı ve organik içerikler üretmek için büyük bir emek veriyoruz. Videolarımızın hiçbirinde taklit göremezsiniz. Her bir saniyesi gerçekten el emeği, göz nuru bir çalışmanın ürünüdür. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Kanalımızda hiçbir zaman yapay zeka ile içerik üretilmedi ve asla üretilmeyecek. Biz gerçek emeğin ve insan dokunuşunun kıymetine inanıyoruz. Bu yüzden videoların altına yazdığınız her yorumu tek tek okuyor, bizzat dönüş yapıyor ve elimizden geldiğince her birinize destek olmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bu emeğe destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeniz bizi çok mutlu eder. Ben daha fazlasını yapmak, bu emeğe katkıda bulunmak istiyorum derseniz de videonun hemen altındaki teşekkür butonunu kullanabilir veya katıl üyesi olarak topluluğumuzun bir parçası olup size özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Artık videomuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Çekicinizin yakıtı bittiğinde bir akaryakıt istasyonuna girip yanlarında benzin bidonu hologramı olan pompalara yaklaşın. Hologram üzerinde durup Enter tuşuna basılı tuttuğunuzda aracınıza yakıt dolmaya başlayacaktır. Benim yakıt tankım dolu olduğu için ekleme yapılamıyor. Bu kısmı da sizlere göstermek istedim. Buraya gelirken de ekranda görmüşsünüz bir iş ve işçi bulma kurumu keşfettiniz diye yazı çıktı ekrana. Burası da sizin adınıza çalışacak şoförler bulmanız içindir. Hemen yan tarafta dinlenme alanı var. Şoförün uyuma işlemini göstereceğim. Bu alanlar haritada üzerinde insan olan bir yatak simgesi ile gösterilir. Alana geldiğinizde E harfine basıp motoru durduruyorsunuz. Sonra da Enter tuşuna bastığınızda şoför uyuyor. Mesela 01.41'de uyuttuk. 10.41'de uyandı. Tam 9 saat dinlendi. Bu sırada sizin adınıza çalışan şoförler işlerine devam ediyor ve siz gelir elde etmeye devam ediyorsunuz. Tabii ki şoförü uyutmazsanız ne oluyor? Bir süre sonra siz yolda giderken ekran kararıyor ve araç gitmeye devam ediyor. Kaza yapıyorsunuz. Gerçek hayatta seyir halindeyken gözleriniz kapanmış gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bu gerçekçilik özelliği yorgunluk simülasyonu açıksa oluyor. Dilerseniz bunu kapatabilirsiniz. Bunu nereden yapıyoruz? Menü, sistem, seçenekler, oynanış sırasıyla buraya girelim. Burada en üstteki yorgunluk simülasyonu seçeneğini işaretlerseniz bu gerçekçiliği oyuna katabilirsiniz. Yeni başlayanlar için önemli bir bilgi daha. Hemen alt kısımda yer alan trafik cezası seçeneği var. Oyunun başında yeterli paranız olmadığı için yediğiniz her trafik cezası sizi daha da zayıflatabilir. Bu nedenle başlangıçta bu ayarı kapatmanız daha kolay büyümenize yardımcı olacaktır. Oynanış ayarlarımı da yukarıdan aşağı size göstereyim. Hangisini nasıl ayarladığımı görün, isterseniz siz de bakarak benzer şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan sonra önemli olabileceğini düşündüğüm bir diğer ayara geçiyorum. Arayüz sekmesine geliyoruz. Bölgesel ayarlar bölümüne inelim. Bakın arkadaşlar, ETS2 ile ilgili dil ayarını, uzunluk birimleri, ağırlık birimleri, saatin gösterilme biçimini, para birimini, basınç, hacim, sıcaklık gibi birimleri kendi ülkemize göre özelleştirebiliyorsunuz. Yani euro değil de TL, galon değil de litre gibi ayarlardan bahsediyorum. Şimdi ses ayarlarına geçtim. Burası için özellikle bir anlatım yapmayacağım. Sadece kendime göre ayarlamalar yaptım. Ben yayında yaptığım için bazı sesleri özellikle kıstım. Ama ayarlarıma bakmanız için gösteriyorum. Dilerseniz bakarak aynısını yapabilirsiniz. Burada ekstra göstereceğim tek bir şey var. O da sesli navigasyon özelliğidir. Sesli navigasyonu aç derseniz sürüş esnasında navigasyon sesi gelir. Türkçe olarak hem kadın hem erkek seslendirme var. Tercihinizi yapabilirsiniz. Örnek olarak sesleri dinleteyim size. Yolculuğumuz sona erdi. Diğerine bakalım. Yeni rota bulunuyor. Devam ediyorum. ETS2'nin sunucularına arkadaşlarınızla online oynamak isterseniz konvoy lobisi üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuda özellikle online oynamak için bir video çekmiştim. Açıklama bölümüne bu videoyu da bırakırım. Bir diğer önemli konu yeni başlayanlar için aslında burası çok değerli. Kariyer kısmı içerisinde yer alan beceriler bölümü. Öncelikle ADR kısmında yer alan belgelerin tamamını alın. Çünkü tüm yükleri taşıyabilmeniz için burası çok önemli. Sonrasında kazandığınız her puanı sırasıyla uzun yol, değerli yük ve tam zamanında teslimata verin. Bu yönde ilerlerseniz daha hızlı ve daha fazla oyun puanı yani
TP kazanıp daha çabuk gelişirsiniz. Sizlere şu andaki mevcut ETS2 haritasını da göstereyim. Ben tüm dereceleri eksiksiz aldım. Ben de tüm harita açık. Daha önce geçmiş olduğumuz, keşfettiğimiz yollar sarı renklidir. Keşfedilmemiş olanlar gri renkli gözükür. Evet, devam ediyoruz. Bir diğer anlatacağım şey ise tuşlar ve düğmeler arkadaşlar. Menüyü açıp sistem, sonra seçenekler diyoruz. Tuşlar ve düğmeler kısmına giriyoruz. Bakın arkadaşlar, şu anda ben bu videoyu çektiğim sırada klavye aktif olduğu için siz klavye kısa yollarını görüyorsunuz. Birazdan direksiyonu olanların direksiyon üzerindeki tuş atamaları için de birkaç noktaya değineceğim. Sizin şu anda ekranda gördüğünüz atamalar ETS2 klavye kısa yolları için en verimli tuş atamalarıdır. Biraz bu ekranda duracağım, bakarak aynısını yapmak isteyenlere kolaylık olması için. Bu sırada direksiyon ile ETS2 oynuyorum diyenler siz de burayı iyi dinleyin. Logitech G29 direksiyon için en iyi ETS2 tuş kombinasyonu, en iyi tuş atamaları ile ilgili başlı başına bir video ürettik. Bu videonun bağlantısını açıklama kısmında yine bulabilirsiniz arkadaşlar. Direksiyon üzerindeki tuş atamalarını ETS2 içerisindeki tüm ihtiyaçlarımızı gözden geçirerek özene bözene yaptım. Ben de bizzat bu atamaları kullanıyorum. En gerçekçi nasıl olur, en keyif verici hale nasıl getirilir diye her bir tuş için tek tek düşünüldü. Umarım işinize yarar. Evet, şimdi de gelelim taşıyabileceğimiz yüklere. Menüdeyken işler simgesinin üzerine geliyoruz. Tek seferlik iş çekiciniz olmadan sadece şoförlük yaparak kazanç sağladığınız işlerdir. Serbest çalış kısmı kendi çekicinize dilediğiniz yükü alıp taşıdığınız işlerdir. Yük piyasası kendi dorsenizi kullanarak taşıma yaptığınız işlerdir. Harici piyasa işlerinde yine kendi kişisel dorsenizi kullanıyorsunuz ancak World of Trucks sözleşmelerini tamamlıyorsunuz. Bu sözleşmeleri tamamlarken belli hız sınırları ve kurallar olabiliyor. Harici sözleşmelerde ise sahip olduğunuz kişisel çekiciyle World of Trucks teslimatlarını yapıyorsunuz. Az öncekinde dorsenizde yük alıyordunuz, bunda sadece çekicinizle alıyorsunuz. Böyle bir farkı var. Hatta harici sözleşmeler içerisindeki yükleri de göstereyim, beraber göz atalım. Aynı zamanda World of Trucks nedir bilmeyenler için küçük bir bilgi aktarayım. Arkadaşlar, World of Trucks oyun içi başarılarınız olsun ve teslimatlarınız olsun dünya çapındaki bir toplulukla paylaşmanızı sağlayan, bazı zamanlarda özel ödüllü etkinlikleri olan, onlara katılabildiğiniz resmi bir çevrim içi platformdur. Gerekli mi? Bence gerekli. Yani yıllardır ETS2 oynayan biri olarak bunu söyleyebilirim. Eğer daha önce ETS2 profilinizi World of Trucks'a bağlamadıysanız kanalımızda bu videoya bakarak nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Eğer profilinizi bağlamışsanız da size tavsiyem World of Trucks etkinliklerine katılın arkadaşlar. Güzel ve eğlenceli oluyor. Sonrasında da mutlaka araç içi ekipman gibi bazı ödüller veriliyor. Bu etkinliklere katıldığınızda ödüllerinizi de almanız gerekiyor. Yine bu konuyla ilgili de bir videomuz var. Etkinlik ödülleri nasıl alınır diye detaylı bilgileri de buradan öğrenebilirsiniz. Bir sonraki konuya geçiyorum. Bir sonraki konumuz banka. Hizmetler sekmesinin içerisinde buraya ulaşabilirsiniz. Buradaki banka gerçek hayattaki gibi değil arkadaşlar. Kredi çekip bunu da işlerinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Teslimatınızı yaptıkça kazandığınız paralardan kredinizi rahatça ödeyebilirsiniz. Çoğu bölümü anlatırken verdiğim faydalı bilgiler gibi yine bu bölüm içinde bir bilgi vereyim. Bakın, benim şu anda hesabımda 22 milyon euro civarında bir tutar var. Eğer diyorsanız ki ben para kazanmakla uğraşmak istemiyorum, sadece sürüş keyfi yapacağım ama bol bol da param olsun, o zaman bu videoya bir göz atın arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz videodaki yöntemler ile ekstra bir program kullanmadan, ek bir hile yazılımı kurmadan dilediğiniz kadar para miktarınızı arttırabilirsiniz. Bakın, bu yöntem ile ilgili dünya çapında ilk videoyu Nebula Game ekibi olarak biz ürettik. Burada bir hile yok, ufak bir açık var. Bunun için sadece online oynamanıza yarayan Trackers MP platformuna ihtiyacınız var. Eğer o konuda da bilginiz yoksa onun da videosunu çektik. Detayları o videomuzdan öğrenebilirsiniz. Hatta kapsamı birbirinden farklı iki içeriğimiz var. İkisinin de işinize yarayacağını düşünüyorum. Evet, sırada bu oyunun olmazsa olmazı ve en keyif verici unsuru olan radyolar var. Arkadaşlar, ETS2'nin orijinalinde yabancı radyolar var ve bu radyolar herkeste mevcut. Otomatik geliyor zaten. ETS2'nin radyo özelliğinde bulunan her bir kanal canlı radyo yayınlarından oluşur arkadaşlar. Önceden yüklenmiş bir ses kaydı değildir. Radyomuzu R harfiyle açıyoruz.
Mesela şu anda ekranda görmüş olduğunuz tüm radyolar canlı ve gerçektir. Siz evinizde bir radyoyu açtığınızda ne duyuyorsanız aynısını burada duyarsınız. Eğer ki ETS2'de Türkçe canlı radyolar dinlemek istiyorsanız sizler için hazırladığımız muhteşem bir radyo listesi var. Kanalımızın ilk videosu arkadaşlar. Radyo listesini nasıl yükleyeceğinizi anlatan bir video. Aynı zamanda o videonun açıklama bölümü üzerinden de sizin için hazırladığımız ücretsiz Türkçe radyo listesine ulaşabilirsiniz. Bu arada ETS2 oynarken radyo dinlemeyi seviyorsanız sadece Türkçe radyolar değil, kanalımızda çok sayıda canlı radyo videosu var. Her videonun açıklama kısmında size özel hazırlanmış radyo listesine nasıl ulaşacağınız belirtiliyor. Eğer işinize yararsa diye söylemek istiyorum. Türkçe arabesk radyolar, Türkçe Top 100 radyolar, Türkçe Top 50, Türkçe Top 20. Bunların dışında Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Almanya radyoları, Kıbrıs, Danimarka, Bulgaristan, Finlandiya, İtalya, Brezilya, son olarak reggae radyolar ve listeleri kanalımızda yer alıyor. Arkadaşlar bu çalışmayı başka bir kanalda aramayın. 2026 yılında yaptığımız araştırmada sadece Türkiye değil, dünyada örneği yok. ETS2 oynarken dilediğiniz ülkenin radyolarını dinleyebilme imkanı sadece Nebula Game tarafından izleyicilerine sunulan bir ayrıcalıktır. Peki radyo dışında dilediğiniz MP3 müzikleri nasıl dinliyoruz? Burayı da anlatalım. Radyonun hemen yanında müzik çalar kısmı var. Buraya MP3 müziklerimizi yüklediğimizde onları oyun içinde sırasıyla dinleyebilirsiniz. Yani kendi playlistinizi oluşturabilirsiniz. Peki MP3'leri nasıl yükleyeceksiniz? Bunu öğrenebileceğiniz bir video ürettik. Aynı zamanda bu video ile birlikte teliften etkilenmeyen 25 adet yabancı müziği ücretsiz olarak sizlere sunduk. Bahsettiğim videonun açıklama kısmında tüm detayları yer alıyor. Evet değerli oyuncu dostlarım, ETS2 için radyo ve müzik çalar konusu da tamam. Sıradakine geçiyoruz. Kontroller kısmındayız. Bu bölümde şu anda direksiyonun bağlı olmadığı için klavye gözüküyor. Bu oyunu klavyenin yanı sıra gamepad veya direksiyon setiyle oynayabilirsiniz. ETS2 en iyi hangi kontrolcü ile oynanır diye soracak olursanız önce direksiyon seti derim. Sonrasında gamepad, son sırada ise klavye gelir. Eğer ki direksiyon setiniz varsa bu konuda ihtiyacınız olan hemen hemen her içerik kanalımızda mevcut. Direksiyon standı, direksiyon gösterge ışıklarının aktif edilmesi, vites ayarları, direksiyon tuş atamaları ve en iyi direksiyon ayarları videolarımıza bakabilirsiniz. Aslında arkadaşlar hazır bu bölümdeyken kontrolcülerden bahsederken yine bir kontrolcü olarak geçtiği için sizlere Buton Box'tan da bahsetmek istiyorum. Bu oyunda birçok tuşunuzu bu cihaza atayabilirsiniz ve oyun deneyimini çok daha gerçekçi hale getirebilirsiniz. Hatta kontak anahtarı da yaptık. Onu da ekrana vereyim. Bu görmüş olduğunuz buton box'ı biz yaptık. Tamamen yerli ve kendi üretimimiz olan bir girişim. İkisinin de videosunu çektik. Şu anda videonun kapaklarını da ekranda görüyorsunuz. Bu videoları izleyerek siz de kendinize özel bir buton box ve kontak anahtarı yapabilirsiniz. Şu konunun altını çizmek istiyorum. Bu videolarda her şeyi detaylı olarak görüyorsunuz. İzleyerek aynı ürünleri üretebilirsiniz. Eğer takıldığınız bir yer varsa Nebula Game YouTube kanalının katıl üyelerine Instagram üzerinden yazılı destek veriyoruz. Soracaklarınızı, danışacaklarınızı bize her zaman yazabilirsiniz. Evet, burayı da tamamladık ve artık son bölüme geçiyoruz. Sırada grafik ayarları var. Bu konuda çok yorum geldi, çok sordunuz. Gerçi ETS2 canlı yayınlarımızda sorularınızı cevapladım. Ama bir de buradan hem ayarlarımı göstereyim hem de sistem bilgisini sizlerle paylaşmış olayım. Oyun oynarken aldığım görüntüden gayet memnunum. Ayarlarım gayet iyi. Bence ETS2 için en iyi grafik ayarları ya da en ideal grafik ayarları diyebilirim. Bu ekranda bir süre gezineceğim. Sizler de bakarak aynı ayarları yapabilirsiniz. Sistemden bahsedecek olursak arkadaşlar ben ETS2'yi dizüstü bilgisayarda oynuyorum. Yani laptopu 32 inç monitörüm var. 180 Hz yenileme hızına sahip. Buna bağlı olarak kullanıyorum. Laptop ekranı açık değildir bende. Sistem olarak da i9 13. nesil işlemci, 64 GB RAM, 5070 Ti ekran kartı, oyunun kurulu olduğu yerde ise M.2 SSD mevcut. Evet değerli dostlarım, yaklaşık 30 dakikalık emek dolu, bilgi dolu bir video oldu. Videomuzun son bölümünü de yine en faydalı ETS2 içeriklerini sizlerle paylaşarak tamamlayacağım. Bu son bölümde videomuzun Joker kısmı olsun. Sonuna kadar izleyenler faydalansın. Zaten ETS2 oyuncusuysan bu içerikler yüksek ihtimal ilgini çekecektir. Trackers MP Car modu,
ETS2 Single Player Car modu, ETS2 Road to Heavy Türkiye haritası, ETS2 Re-Extended Türkiye haritası. Pro Mods nasıl indirilir ve kurulur? Euro Truck Simulator 2'de trafiği azaltma ve arttırma nasıl yapılır? ETS2'de zamanı değiştirmek, gökyüzü ve hava durumunu değiştirmek, sıfır kamerası ve konsol açma. Devam ediyorum. Sıfır kamerası ile ışınlanma, konsol ile hızlı yolculuk, telefon ve tabletlerinizi ETS2'de gösterge olarak nasıl kullanabilirsiniz? Yani kadran ve navigasyonu tablet ve telefona yansıtma nasıl yapılır? Euro Truck Simulator 2'nin orijinalinde olan büyük ayna ve büyük navigasyonu değiştirip ekranın üst kısmına almak ve bunları küçültmek istiyorsanız da küçük ayna ve küçük navigasyon videomuzu izleyerek yapabilirsiniz. Evet oyuncu dostlarım, daha fazlası için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Şunu unutmayın, bir ETS2 oyuncusu için ihtiyacı olabilecek hemen hemen her içerik kanalımızda mevcut. Türkiye'de bu konuda en fazla rehber içerik üreten tek kanalız. Böyle de devam edecek arkadaşlar. Daha fazla içerik üretebilmemiz için sen de bize destek olabilirsin. Kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilir, ihtiyacı olduğunu düşündüğün bir arkadaşınla bu videoyu paylaşabilirsin. Eğer ben daha fazlasını yapmak istiyorum diyorsan bu videonun altında teşekkür butonunu kullanarak veya kanalımıza katıl üyesi olarak bize maddi destek sağlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorum bölümünden bize yazabilirsiniz. Yorumlara elimizden geldiğince 7/24 dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Yakında yeni bir video ile yine sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Oyuna ve oyun dünyanıza sahip çıkın arkadaşlar. Hoşça kalın.